Merhaba arkadaşlar. Bugün Bünyamin horozumuzun parmaklarını, kolunu ve kuyruk parçalarını yapacağız. İlk önce parmaktan başlayalım. Beyaz ipimizi kullanıyoruz. Altılı sihirli halkamızla başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. İpimizi sıkıştıralım. 6. İşaret ipimizi hemen yerine yerleştirelim. Şimdi her sık iğneye 2 tane batıyoruz. Yani bu sırada bütün sık iğnelerimizi artırıyoruz. Her sık iğneye 2 tane batarak toplamda 6 sık iğneyi 12 sık iğneye çıkartacağız. Bir, iki. Evet, sıra sonuna kadar her sık iğneye 2 tane batarak gelelim. Evet, toplamda sıramızda 12 tane sık iğne oldu. Şimdi ipimizi atlatıyoruz, işaretçi ipimizi. Şimdi bu sırada her sık iğneye bir tane batıyoruz. Yani 12 sık iğneyi bir sıra örüyoruz. Artırma ve eksiltme yapmadan. Bu arada beyaz kalan ipimizi de alttan yürütüyoruz. Her sık iğneye bir tane batarak işaretçi ipimizin olduğu yere kadar gelelim. Evet, bir sıra 12 sık iğnemizi yaptık. İşaretçi ipimizi atlatıyoruz. Bu sırada da bir sık iğne bir artır yapacağız. Bir sık iğne yapıyorum ve bir artırıyorum. Çift batıyorum yani. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir artır yaparak devam ediyoruz. Ve bu sıranın sonunda da 18 sık iğnemiz olacak. Evet, bir sık iğne bir artır yaparak sıra başımıza geldik. İpimizi atlatıyoruz. Ve toplamda şu anda 18 tane sık iğnemiz var. Ve 18 sık iğnemizin hepsine tek batarak 18 sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 18 sık iğnemizi bir sıra ördükten sonra bu sırada da 2 sık iğne bir artır yapacağız. 1 2 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir artır yapıyoruz ve sıra sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıra başına geldik ve şu an toplamda 24 tane sık iğnemiz oldu. 24 tane sık iğnemizi 3 sıra boyunca artırma ve eksiltme yapmadan öreceğiz. Yani 3 sıra 24 sık iğnemizi öreceğiz. Her birine tek batarak. Evet, 3 sıra örüp gelelim. 24 sık iğnemizi 3 sıra ördük. Şimdi bu sırada 2 sık iğne bir azalt yapacağız.
Bir, iki sık iğne yaptım. Bir azaltacağım şimdi. 2 sık iğneyi bir arada örüyorum. Şu şekilde çekiyorum. Bir, iki sık iğne yaptım. Şimdi bir azaltacağım. İlk sık iğneme batıyorum ve bir ipimi çekiyorum. Tekrar bir sık iğneye batıyorum. İpimi çekip hepsini bir arada topluyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltı yaparak gelelim. Şimdi bir sıra boyunca 2 sık iğne bir azaltı yaparak sıra başına geldim ve toplamda 18 tane sık iğnem oldu. 18 sık iğnemi her bir sık iğneye tek batarak 3 sıra yapıyoruz. Yani 3 sıra boyunca 18 sık iğne yapıp geliyoruz. 18 sık iğnemizi 3 sıra yaptık. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir azaltı yapacağız. Bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltıyorum. Bir sık iğne, bir azalt. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir azaltı yaparak gelelim. 12 tane sık iğnemiz oldu. Bir sırada 12 tane sık iğnemiz var. 12 sık iğnemizin her birine tek batarak toplamda 15 sıra yapacağız. 15 sıra 12 sık iğnemizi yapalım. Şimdi 15 sıra 12 sık iğnemizi yaptık. İpimizi kopartmıyoruz çünkü birleştirme yapacağız. Şimdi 15 sık iğne yaptığımız parmaktan toplamda 6 tane yapacağız. Yani hem kuyrukta hem elde kullanmak için 6 tane bu parçaya ihtiyacımız var. Bunu 15 sık iğne yaptığımız yerine 20 sık iğne yaparak daha uzun bir parmak şekli vererek bundan da toplamda 3 tane yapacağız. Bunun da 2 tanesini ele kullanacağız, bir tanesini kuyruğa kullanacağız. Bu kısa yaptıklarımızdan 2 tane kısa ve bir tane uzunu kuyruğa kullanıyoruz. 2 kısa, bir uzunu ele kullanacağız. Yani bu uzun olan orta parmağımız olacak. Kısa olanlardan da biri baş parmağı ve biri de küçük parmak olacak. Ben bir tane kol birleştirmesi yaptım. Şu kuyruğu bir kaldıralım. Kuyrukta kullanacaklarımızı. Kafa karıştırmasın. Şimdi şu bizim uzun olan orta parmağımız olacak. Şu şekilde el birleştirmemizi yaptım. İlk önce orta parmağımızla kısa parmağımızı birleştirerek başladım. Daha sonra diğer kısa olan baş parmağımızı ekledim ve daha sonra kolumuzu çıktım. Ben bunu örerken telini başta koymadım çünkü içine elyaf doldurmuyoruz bunun. Teli daha sonradan ekledim. Örmemizi biraz zorlaştırıyor tel biliyorsunuz. O yüzden teli daha sonradan yerleştirdim. Siz eğer daha sonradan yerleştirmekte zorlanırım derseniz baş parmakları birleştirirken tellerinizde yerleştirebilirsiniz. Ben şimdi parmak birleştirmelerini bitirdikten sonra kolu bu şekilde bitirdikten sonra teli nasıl yerleştirdiğimi de size ayrıca göstereceğim. Şimdi bunu da koyalım. Parmak birleştirmelerimize başlayalım. Küçük parmağımızı alıyorum. Zaten ipi kopartmamıştık burada. Hemen orta parmağımızla birleştiriyorum. Ben genelde bitirme yaptığımız yerden birleştirme yapıyorum. Şu beyaz ipleri yine alttan yürüteceğim. Şuradan. Aynen. Bu sık iğneden başlıyorum.
her sık iğneye bir tane batarak devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Toplamda 24 sık iğne elde edeceğiz. Sayarak gidelim. 5, 6, 7, 8, 9. Diğer ipimi de alttan yürütüyorum. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane sık iğne yaptık. Şu işaretçi ipimizi tam yine aynı bu noktaya alalım. 24 sık iğne yaptık şu anda. Biz bu 24 sık iğneyi 8 sıra, her sık iğneye bir tane batarak devam ediyoruz. Yani bu 24 sık iğne toplamda 8 sıra olacak. 8 sıra yapıp gelelim. Evet, 8 sıramızı yaptık. 24 sık iğneyi 8 sıra ördük. Ve birazdan baş parmağımızı ekleyeceğiz. Baş parmağımızda kısa olanı kullanıyorduk. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Şimdi baş parmağımızı ekliyorum. Bunu da yine aynı şekilde bitirdiğimiz yerden başlayalım. Yedi, 6 sık iğne yapmıştık. 7 diye devam ediyorum. 8, 9, 10. Her bir sık iğneye birer tane batarak gelelim. Evet, şimdi 36 sık iğnemizi yaptık. Başlangıç noktamıza geldik. Şimdi yavaş yavaş bir buradan bir şu şekilde göstereyim.
Bir sol taraftan bir sağ taraftan azaltmalarımıza başlayacağız. Sayarak gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sık iğne yaptım. Şimdi bir tane azaltıyorum. Bir tane azalttım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sık iğne yaptım. Bir tane azaltacağım. Bir 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Başlangıç noktamıza geldim. Yine kenarlardan azaltmamıza devam edeceğiz. Tabi bu sırada şu anda birer sık iğne azalttığımız için 34 sık iğneye düştü. Şimdi tekrar bu sırada yine azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne yaptım. Bir azaltıyorum. Bir azalttım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 sık iğne yaptım. Yine bir tane azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört. Toplamda 32 sık iğneye düştük. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 sık iğne yaptım. Şimdi bir tane azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sık iğne yaptım. Bir azaltıyorum. Bir, iki, 3 sık iğne yaptım. Başa geldim. Toplamda 30 sık iğneye düştük. Tabi bu aralarda sık iğne sayarak size azaltma yerini gösteriyorum. Önemli olan sizin benimkiyle belki aynı tutmayabilir sayılarınız. Önemli olan şu iki kenarlardan azaltma yapabilmek. Yani şu kenarlara gelmesi gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12,
13 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Bir, iki, üç sık iğne yaptım. Başa geldim. Şu anda toplamda 28 sık iğneye düştük. Azaltmalara devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 sık iğne yaptım. Bir azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12 sık iğne yaptım. Bir azaltıyorum. Bir, iki sık iğne yaptım. Başlangıç noktama geldim. Toplamda şu an 26 sık iğnemiz oldu. Bir sıra daha azaltacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 9 sık iğne yaptım. Bir tane azaltalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11 sık iğne yaptım. Bir azaltıyorum. Ve 2 sık iğne yaparak sıra başıma geliyorum. Ve şu anda 24 tane sık iğnemiz var. Toplamda bu 24 sık iğnemizi 50 sıra hiç artırma, azaltma yapmadan örüp geliyoruz. 50 sıra 24 sık iğne.
Evet, 24 sık iğnemizi 50 sıra yaptık. 50 sıra yaptıktan sonra bir kaydırma yaparak ve bir zincirle bağlayarak ipimizi kesiyoruz. İşaret ipimizi de çıkartalım. Bunun santim olarak da size ölçüsünü vereyim. Kol boyumuz 28 santim. Şimdi telimizi yerleştireceğiz. 1,5 milimlik ince tel kullanıyorum bunda. Çünkü hani taşıyıcı özelliği çok olmayacak. Sadece hareket etmesini sağlayacak. Şu daha önceki yerleştirdiğimizin de ölçüsüne yakın olsun ölçüsü. Şimdi şöyle şu şekilde parmaklara girecek şekilde bükeceğim bunu. Telimiz dolaşmış tabii ki. Şimdi şuradan parmak ölçümüzü şu şekilde alıyoruz. Buradan 3 tane parmağın içine yerleştireceğimiz şekilde bükmelerimizi yapıyoruz. Evet, şu şekilde bükmemizi yaptıktan sonra şimdi bunun içerisine geçireceğiz. Şöyle tekrar net bir şekilde göstereyim size. Şu şekilde bükmelerimizi yapıyoruz. Bunu bu şekilde içine yerleştireceğiz telimizi. Tabi yerleşebilmesi için bu kısımlardan biraz inceltmeler yapalım. Rahat içine girsin diye. Sağ sol kolumuz diye bir şey yok. İkisini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü içine elyaf da girmiyor. Ve avuç içi ve dış kısmı diye bir şey olmadığı için sağ sol ayrımımız yok. İkisi de aynı şekilde baş parmakların bağlandığı yer aynı. Şimdi bunun içine yerleştireceğiz. Bu kısma geldiğimizde elimizde biraz parmaklara doğru yönlendirelim. Evet, bu parmağımız yerleşti. Orta parmağımız da yerleşti. Baş parmağımız da aynı şekilde yerleşti. Telimizi şu şekilde uzun olacak şekilde biraz bırakıyorum. Çünkü gövdeye bağlanacak kısmı daha sonra fazla gelen yerini gövdeye bağlarken keseriz. Şu şekilde kesiyoruz.
Evet. Kollarımız hazır. İki kolumuz da şu anda bu şekilde. Biri sağ kolumuz olacak, biri sol kolumuz olacak. Parmaklarımızı istediğimiz şekilde hareket ettirebileceğiz. Şimdi bunları bir kenara koyuyoruz ve kuyruk parçalarımızı yapacağız. İki tane kısa, bir tane de uzun parçamızdan kuyruğumuzu birleştireceğiz. Kısa parçalarımız 15 sıra yapmıştık. Uzun parçamızda 20 sıra sık iğne yapmıştık. İlk önce kısa olandan başlıyorum. Beyaz ipimizi alalım. Bir zincirle ipimizi sabitledik. Şimdi yine bitirdiğimiz yerden başlayarak bir, iki, her sık iğneye tek batıyorum. 3, 4, 5, 6 sık iğnemi yaptıktan sonra uzun kuyruk parçasını alıyorum. 6 sık iğneden sonra uzun kuyruk parçamı aldım. Şimdi onu birleştiriyorum. Yine bittiği yerden başlıyorum. 6 yapmıştım. 7, iplerimizi yine alttan yürütelim. 8, 9, 10, 11, 12. 12. sık iğne de diğer kısa kuyruğumuzu alıyoruz. Onu birleştiriyoruz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 'diğer parmağa geçiyorum. 25, 26, 27, 28, 29, 30, diğer parmağa geçiyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Evet. Toplamda 36 tane sık iğnemiz oldu. Yine işaretçi ipimizi yerleştiriyoruz. Biraz önce elimizi birleştirdiğimizdeki azaltmalarımız gibi burada da aynı şekilde şöyle tuttuğumuz zaman bir bu uçtan bir bu uçtan azaltmalar yapacağız. Her sırada bir sık iğne buradan azaltacağız, bir sık iğne buradan azaltacağız. Evet, ilk azaltmamızı yaparak başlıyorum. Bir azaltma yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 sık iğne yaptım. Bir azaltma daha yapacağım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sık iğne yaparak başa geldim. Burada tekrar bir azaltmayla başlıyorum. Azaltmamı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11, 12, 13 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ve başa geldim. Başa geldiğimde sık iğne sayım 32'ye düştü. 2 sıra ikişer tane azaltma yaptık. Çünkü şu anda 32 sık iğnedeyim. Yine başlar başlamaz bir sık iğne azaltması daha yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, üç,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sık iğne yaparak başa geldim ve sık iğne sayım 30'a düştü. Şimdi kuyruğumuzu fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü kuyruk gövdeye bu şekilde bağlanacak. Bunu 30 ilmekte bırakıp bir kaydırma yapıyorum ve bir zincirle bağlıyorum. İpimi kesiyorum. Evet. Kuyruk parçamız da hazır. Şimdi bunun da telini yerleştireceğiz. Bunu da yine telini aynı şekilde parmaklara yerleştirdiğimiz gibi. Bunu da çok zorlanmayacağız. Daha rahat yerleştireceğiz. Şöyle bir kontrol edelim. Kuyruğu biraz daha uzun yapmamız gerekiyor. Şu şekilde baktığımızda kuyruğumuz da denk geliyor ve bunu içlerine yerleştiriyoruz. Evet. Kuyruğumuzun teli de düzgün bir şekilde yerleşti. Elimizle düzeltmeler yapabiliriz içinde. İstediğimiz şekilde oynayabiliriz telle. Bunun telini de yine biraz uzun bırakıyoruz. Hatta şurası biraz fazla, ben bunu hiç kesmiyorum. Daha sonra gövdeye bağlarken ihtiyacım olabilir tele. O yüzden bu parçayı da bu şekilde bırakıyorum. Kuyruk parçamız da hazır arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda gövdeyle birleştirmesini anlatacağım. Videolarımızın sürekliliğinin olabilmesi için kanalıma abone olmanız ve bana destek olmanız çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.